Bir varmış, bir yokmuş. Göz alabildiğine uzanan bahçelerin, altın sarayların olduğu koca bir krallıkta güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Herkes ona imrenir, ne kadar şanslı, böyle büyük bir sarayda lüks içinde yaşıyor dermiş. Ama kimse bilmezmiş ki prensesin yüreğinde bir hasret varmış. Çünkü sarayın altın duvarları onun için birer zindan olmuş. Göz kamaştıran elbiseleri, zengin sofraları, hizmetçiler. Hepsi bir süre sonra prenses için anlamını yitirmiş. O, sadece dışarıdaki dünyayı görmek, özgürce dolaşmak istiyormuş. Prensesin babası, ülkenin en güçlü hükümdarlarından biriymiş. Kızını her türlü tehlikeden korumak için onu sarayda tutar, adımını bile dışarı atmasına izin vermezmiş. Seni koruyorum dermiş. Dışarısı tehlikelerle dolu. Bu sarayda güvendesin. Ancak babasının bu koruyuculuğu prensesin ruhunu daraltmış. Gözleri sürekli sarayın penceresinden dışarıya, uzaklara dalarmış. Orada özgürce koşan çocukları, tarlada çalışan köylüleri izlerken, içindeki özgürlük arzusu her geçen gün büyümüş. Bir gün, prenses yine saray penceresinden dışarıyı izlerken, içindeki ses iyice yükselmiş. Bu hayat bana göre değil, diye iç geçirmiş. Bu saray ne kadar büyük olursa olsun, ben burada tutsak gibiyim. Dışarıdaki hayatı, doğayı görmek, gerçek özgürlüğü yaşamak istiyorum. O andan itibaren aklında kaçış planları yapmaya başlamış. Ama kaçmak hiç kolay değilmiş. Çünkü sarayın dört bir yanı muhafızlarla doluymuş. Prenses, zekasıyla kaçış için mükemmel bir anı beklemiş. Gece yarısı, sarayın derin bir sessizliğe büründüğü bir vakitte harekete geçmiş. Sarayda eski zamanlardan kalma gizli bir geçit olduğunu hatırlamış. Bu geçit, kraliyet ailesi dışında kimsenin bilmediği bir yermiş. Gizlice geçide doğru yürümüş. Korkuyormuş ama bir yandan da heyecan doluymuş. Nihayet gizli kapıyı bulmuş ve yavaşça açmış. Kapının ardında karanlık bir tünel onu bekliyormuş. Bu, onun özgürlüğe adım atacağı yolmuş. Prenses, tünelden geçip sarayın dışına çıktığında ilk kez yüzüne esen özgürlük rüzgarını hissetmiş. Ay ışığı altında geniş ve ıssız bir yolda yürümeye başlamış. Artık arkasında altın duvarlar, ihtişamlı elbiseler değil, sadece özgürlük ve macera dolu bir hayat varmış. Prenses, saraydan kaçtığı anda gerçek bir maceraya atıldığını biliyormuş. Bu yolculukta onu neyin beklediğini bilmese de, içindeki cesaret ve kararlılık, her zorluğun üstesinden geleceğine dair ona güç veriyormuş. Ve böylece prenses, yeni bir hayata doğru ilk adımını atmış. Prenses, saraydan kaçar kaçmaz büyük bir ormana doğru ilerlemeye başlamış. Başlangıçta özgürlüğün tadı bambaşka bir dünyayı ona sunuyormuş. Rüzgar saçlarını savuruyor, ayaklarının altındaki toprak ona gerçek dünyanın kokusunu veriyormuş. İlk birkaç gün boyunca her şey mükemmel görünmüş. Artık ne sıkıcı saray törenleri ne de altın duvarlar onu kısıtlayabiliyormuş. Dış dünyadaki özgürlük tam da hayal ettiği gibiydi. Ama bu his çok uzun sürmemiş. Ormanın derinliklerine girdikçe prenses dış dünyanın zorluklarıyla yüzleşmeye başlamış. Geceleri ormanın karanlık köşelerinden gelen uluma sesleri, vahşi hayvanların varlığını hatırlatıyormuş. Açlık ve susuzluk da prensesi yavaş yavaş sarmış. Kendi başına hayatta kalmanın sarayda yaşadığından çok daha zor olduğunu anlamış. İlk günler her şey o kadar güzel görünmüşken, prenses artık yalnızlığın, korkunun ve belirsizliğin içine düşmeye başlamış. Bir gün prenses ormanda kaybolmuş. Etrafında sadece devasa ağaçlar, uğuldayan rüzgar ve bilinmeyen tehlikeler varmış. O sırada karşısına yaşlı bir kadın çıkmış. Kadın paltosuna sarılmış, hafif kamburlaşmış bir halde yürüyormuş.
Prenses yaşlı kadına yaklaşmış ve ondan yardım istemiş. Kadın, prensesin halini anlamış ve onu küçük, şirin kulübesine götürmüş. Orada ona bir parça ekmek ve sıcak bir çorba ikram etmiş. Yaşlı kadın, bilge biriymiş. Prensesin saraydan kaçtığını hemen anlamış. Ona sakin bir şekilde bakarak, "Dışarıdaki özgürlüğü arıyorsun değil mi?" diye sormuş. Prenses başını sallamış. Yaşlı kadın derin bir nefes alıp konuşmaya başlamış. "Gerçek özgürlük sadece dış dünyada değil, insanın kendi kalbinde yatar. Özgür olmak için önce kendi içinde cesur ve kararlı olmalısın. Dışarıdaki dünya ne kadar zorlu olursa olsun, en büyük sınavını kendi içinde verirsin." Prenses bu sözleri duyduğunda şaşırmış. Dış dünyayı hayal ettiği kadar kolay ve eğlenceli bulmamıştı. Ancak yaşlı kadının sözleri ona başka bir kapı açmış. Özgürlüğün sadece dışarıdaki fiziksel kaçışta olmadığını, içindeki korkularla ve belirsizliklerle yüzleşmesi gerektiğini anlamaya başlamış. Fakat bu yolculuk hala bitmemiş. Prenses, yaşlı kadının kulübesinden ayrıldıktan sonra yolculuğuna devam ederken bir grup hırsızın tuzağına düşmüş. Hırsızlar onu görünce sıradan biri olmadığını anlamışlar ama prensesin kim olduğunu bilmiyorlarmış. Onu esir almışlar ve krallığa zengin bir fidye talep etmek için planlar kurmuşlar. Prenses bu zor durumda bile zekasını kullanmış. Hırsızların konuşmalarını dikkatle dinlemiş ve onların zayıf yönlerini anlamış. Kendini savunacak bir silahı olmasa da aklına bir plan gelmiş. Hırsızların liderine yaklaşarak "Benimle birlikte daha büyük bir hazineye ulaşabilirsiniz," demiş. Onlara ormanın derinliklerindeki bir mağarada saklı olan efsanevi bir hazineyi anlatmış. Hırsızlar açgözlülükle bu fırsatı değerlendirmek istemişler ve prensesi serbest bırakmaya karar vermişler. Prenses, hırsızları ormanın içlerine doğru yönlendirirken onların tuzağa düşmelerini sağlamış. Yol boyunca onları yanlış yönlendirmiş. Hırsızlar sonunda yollarını kaybetmiş ve birbirlerine düşmüşler. Bu kargaşa sırasında prenses hızlıca kaçmayı başarmış. Hırsızların tuzağından kurtulmuş ve yeniden özgürlüğüne kavuşmuş. Bu kaçış prenses için büyük bir ders olmuş. Saraydan kaçmak fiziksel bir özgürlüğü getirse de asıl mücadelenin kendi içinde verilmesi gerektiğini anlamış. Cesareti, zekası ve kararlılığı sayesinde zorluğun üstesinden gelmiş ve kendi başına ayakta durmayı öğrenmiş. Artık sadece bir prenses değil, aynı zamanda kendi kaderini yazabilecek güçte bir genç kadın olduğunu fark etmiş. Prenses, yolculuğunun sonunda bilge kadının öğütlerini düşünerek bir köye ulaşmıştı. Köydeki insanlar onu büyük bir misafirperverlikle karşılamış, ona yiyecek ve barınak sağlamışlardı. Bu köy, prensesin sarayda yaşadığı lüks ve kısıtlamaların tam tersiydi. Burada insanlar birlikte çalışıyor, hayatı basit ama anlamlı bir şekilde yaşıyorlardı. Prenses, ilk kez gerçek hayatı deneyimliyor, halkın içinde olmanın, onlarla birlikte yaşamanın özgürlüğünü tadıyordu. Prenses köyde kalıp halkla birlikte yaşamaya başlamıştı. Tarlalarda çalışmış, hayvanlara bakmış, köyün diğer kadınlarıyla beraber ekmek yapmıştı. Burada hayatın gerçek zorlukları vardı ama aynı zamanda bir sıcaklık, bir paylaşım ruhu vardı. Prenses, bu basit ama huzurlu yaşamın ne kadar değerli olduğunu anlamıştı. Özgürlük, yalnızca saraydan kaçmak değil, aynı zamanda kendi hayatını kurabilme cesaretiydi. Köy halkı, prensesi o kadar çok sevmişti ki, onun burada kalmasını istemişlerdi. "Bizimle kal, halkın arasında yaşamaya devam et," demişlerdi. Ancak prensesin aklında başka bir plan vardı. Ormandaki yolculuğunda öğrendiklerini ve kazandığı bilgelikle babasının krallığına geri dönmeye karar vermişti. Artık sadece bir prenses değil, bir lider adayıydı.
halkının başında onlara adalet ve özgürlükle hizmet etmek istiyordu. Saraya geri döndüğünde babası onu görür görmez şaşkınlıkla sarılmıştı. Prenses kaybolduğunda babası günlerce uyuyamamış, onu her yerde aramıştı. Ancak şimdi karşısında duran kişi eski prenses değildi. Babası, kızının bakışlarındaki kararlılığı ve bilge duruşunu hemen fark etmişti. Prenses artık bir kraliçe adayı olarak güçlü, cesur ve bilge bir liderdi. Prenses, babasının karşısına geçip, "Artık sarayda sadece oturmak ve korunmak istemiyorum. Halkımın yanında olmak, onların sorunlarını dinlemek ve çözmek için burada olmalıyım. Krallığımızı adaletle yönetmek, halkımızın yanında olmak için bana izin ver," demişti. Babası kızının bu sözlerini duyduğunda onun ne kadar büyüdüğünü ve değiştiğini fark etmişti. Artık onu bir genç kız olarak değil, bilge bir kadın olarak görüyordu. Babasının gözleri dolmuştu. "Kızım, senin bu hale gelmen beni gururlandırıyor. Krallığımızı senin gibi bilge ve adil bir yöneticiye bırakmak benim en büyük arzumdu," demişti. O andan itibaren prenses sarayın yönetiminde söz sahibi olmuş, halkın içinden biri gibi çalışmaya başlamıştı. Artık sadece bir kraliçe adayı değil, halkına hizmet eden bir liderdi. Prenses, halkı için hem adaletli hem de özgürlük dolu bir yönetim kurmuştu. Sarayda sadece altın duvarlar arasında oturmak yerine, halkıyla birlikte çalışan, onların dertlerine kulak veren bir kraliçe olmuştu. Babası da kızının bu yeni haline saygı duymuş ve krallığı onunla birlikte yönetmişti. Sonunda prenses, dış dünyadaki zorluklarla, kendi içsel korkularıyla ve belirsizlikleriyle yüzleşmişti. Kendi kaderini belirlemenin, cesurca kararlar almanın ve halkı için çalışmanın ne demek olduğunu öğrenmişti. Artık hem kendisi hem de halkı için adil ve özgür bir yaşam sürmeye kararlıydı. Gökten 3 elma düşmüş. Biri cesaretin, biri bilgelik arayışının, biri de halkına adaletle hizmet edenlerin başına. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, büyük dağların ardında, geniş ovaların ortasında bir köy varmış. Bu köy, yeşilliklerle çevrili, derelerinin suyu şırıl şırıl akan, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü, köylülerin tarlalarını ektikleri huzurlu bir yermiş. Ancak o yıl işler hiç de iyi gitmemiş. Göklerden yağmur damlası düşmemiş, toprak kurumuş, tarlalar boş kalmış. Köy halkı, kıtlığın pençesine düşmüş, evlerinde bir lokma ekmeğe hasret kalmış. Bu köyde yaşayan bir delikanlı varmış ki, adı Keloğlan'mış. Keloğlan, herkesin sevip saydığı, saf yürekli, neşeli bir çocukmuş. Kafasında bir tek tüy bile olmayan, kocaman gözleriyle etrafına hep umutla bakan Keloğlan, ne yoksulluğa ne de zorluklara pabuç bırakırmış. Anasıyla birlikte küçük bir kulübede yaşar, her sabah anasının "Oğul, bu gidişle açlıktan kırılacağız," diye dertlenmesine karşılık ona hep aynı sözü verirmiş. "Ana, sen üzülme, elbet bir çare buluruz." Fakat bu defa iş gerçekten zor görünüyormuş. Tarlalarda bir avuç buğday kalmamış, köyde ne bir un ne de yiyecek varmış. Anası her geçen gün biraz daha karamsarlığa kapılmış ama Keloğlan'ın yüzünden gülücük hiç eksik olmazmış. O, dünyanın ne kadar sert olursa olsun her zaman bir çıkış yolu bulacağına inanırmış. Bir gün köy meydanında yaşlı köylülerden biri eski bir efsaneyi anlatmaya başlamış. Efsaneye göre köyün ilerisinde, dev kayaların ardında kimsenin bilmediği büyülü bir değirmen varmış. Bu değirmen sahibine sonsuz un verirmiş ama onu bulmak kolay değilmiş. Sadece temiz kalpliler bu değirmenin yerini öğrenip ondan faydalanabilirmiş. Yaşlı adamın ağzından dökülen bu sözler Keloğlan'ın zihninde derin izler bırakmış. O gece Keloğlan yatağında uyuyamadan efsaneyi düşünmüş durmuş. Sabah olup da güneşin ilk ışıkları dağların ardından belirdiğinde Keloğlan kararını vermiş. Anasına dönüp, "Ana, o değirmeni bulup
Sana torbalar dolusu un getireceğim. Sen hiç merak etme, demiş. Anası şaşırmış, oğluna endişeyle bakmış. Oğlum ya bulamazsan? O yol tehlikelerle doludur. O değirmeni daha kimseler göremedi, demiş. Ama Keloğlan kafasına koymuş bir kere. Ana, demiş, ben Keloğlan'ım, yolda bulurum nasibimi. Ve böylece Keloğlan'ın büyük macerası başlamış. O sabah Keloğlan her zamanki gibi erkenden uyanmış. İçini bir heyecan kaplamış, çünkü bu sefer sadece köyde kalıp tarlalarda çare aramak yerine gerçek bir maceraya atılacakmış. Anasının son birkaç gündür gözleri hüzünle dolu, yüzü solgunmuş. Kıtlık, köydeki herkesi olduğu gibi onları da vurmuş. Evlerinde bir avuç un bile kalmamıştı. Keloğlan anasına dönüp kararlı bir sesle, "Ana, bu böyle gitmez. Bugün o büyülü değirmeni bulmaya gidiyorum. Döndüğümde torbalar dolusu un ve yiyecekle geri geleceğim," demiş. Anası bu sözleri duyunca derin bir iç çekmiş ve oğluna bakmış. "Oğlum, masal dediğin öyle anlatılır ama gerçeği nedir kim bilir? Yol tehlikelerle doludur. Bir daha geri dönemezsen ne yaparım? Sen bizim tek umudumuzsun," demiş. Ama Keloğlan'ın kararlılığı sarsılmamış. Gözlerinde bir ışıltı vardı. "Ana, sen hiç merak etme. Benim içim temiz, yüreğim sağlam. O değirmeni bulurum. Dönerken de sana ve köyümüze yeterince un getiririm," demiş. Annesi oğlunun inancına bakıp bir şey diyememiş. İçten içe korksa da Keloğlan'ın gözlerindeki cesarete güvenmiş. Keloğlan yanına sadece bir torba almış. İçine birkaç parça kuru ekmek koyup ayaklarına eski ama sağlam çarıklarını giymiş. "Hadi oğlum, Allah yardımcın olsun," demiş anası. Keloğlan anasını öpüp yola koyulmuş. Yol uzunmuş, orman ise tehlikelerle doluymuş. Keloğlan saatlerce yürümüş, ayakları yorulmuş ama aklı hep efsanedeki büyülü değirmendeymiş. "Bir kez o değirmeni bulursam her şey yoluna girecek," diye düşünmüş. Yol boyunca ağaçların arasından gelen garip sesler, rüzgarın uğultusu ve gölgelerin hareketleri Keloğlan'ı biraz ürkütse de cesareti bir an bile kırılmamış. Bir süre sonra ormanın daha da derinlerine doğru ilerlerken karşısına yaşlı bir dilenci çıkmış. Adam eski püskü kıyafetler içinde yorgun ve bitkin görünüyormuş. Yere çökmüş, bir eliyle karnını tutarken diğeriyle Keloğlan'a seslenmiş. "Evlat, bir parça ekmeğin var mı? Çok uzun zamandır bir lokma yemedim." Keloğlan dilencinin haline bakıp içi burkulmuş. Yanındaki torbadan son parça kuru ekmeği çıkarmış ve ona uzatmış. "Buyur amca, benim de elimde olan bu. Ama sen benden daha çok ihtiyacın var. Al ye," demiş. Dilenci ekmeği alıp gözlerinde minnetle Keloğlan'a bakmış. Ekmeği yedikten sonra derin bir nefes alıp doğrulmuş. "Sen çok iyi kalpli bir delikanlısın. Sana minnettarım. Bu iyiliğinin karşılığında sana bir sır vereceğim," demiş. Keloğlan merakla adama bakmış. "Bu sır seni büyülü değirmene götürecek," demiş dilenci. Keloğlan şaşırmış. Çünkü bu yaşlı adamın büyülü değirmeni nasıl bildiğini anlamamış. "Büyülü değirmen, bu ormanın derinliklerinde dev bir kayanın ardında saklıdır," demiş yaşlı adam. "Ancak değirmenin önünde bir ejderha bekler. O ejderha kötü niyetlilere asla geçit vermez. Ama şunu bil ki ejderha güzel şarkılardan nefret eder. Eğer ona güzel bir şarkı söylersen seni rahat bırakır." Keloğlan bu sözleri duyunca dilencinin yüzüne büyük bir dikkatle bakmış. "Gerçekten mi? Yani sadece bir şarkıyla ejderhayı alt edebilirim," diye sormuş. Dilenci başını sallamış. "Evet evlat, şarkı ejderhanın en büyük zayıflığıdır. O yüzden içindeki neşeyi ve cesareti sakın kaybetme.
şarkı söyle, tüm zorlukları aşacaksın. Keloğlan, dilenciye teşekkür edip yoluna devam etmiş. Her adımında aklında o büyülü değirmenin görüntüsü ve ejderha ile karşılaşacağı düşüncesi varmış. Ama artık bir sırrı bilmenin verdiği cesaretle adımlarını daha hızlı atmış. Yolda onu nelerin beklediğini bilmeden maceranın içine doğru ilerlemeye devam etmiş. Keloğlan yoluna devam ederken orman giderek daha karanlık, daha ürkütücü bir hal almaya başlamış. Ağaçlar devasa büyüklükteymiş. Dalları sanki birbirine dolanıp gökyüzünü kapatıyormuş. Kuşların cıvıltısı bile tuhaf bir sessizliğe bürünmüş. Rüzgarın hafif esintisi yaprakları hışırtılı bir fısıldayışa dönüştürüyormuş. Ormanın içindeki her şey Keloğlan'a uğursuz gelmeye başlamış ama o içindeki cesareti kaybetmeden yoluna devam etmiş. Keloğlan dilencinin ona verdiği öğüdü unutmamış. Ejderha güzel şarkılardan nefret eder diye kendi kendine tekrarlamış. Ejderha ile karşılaşacağında şarkı söylemeye hazır olmalıymış. Her adımda nefesini düzenlemiş, içindeki neşeyi diri tutmaya çalışmış. Ormanın içinden geçtikçe karşısına dev bir kaya çıkmış. Kaya o kadar büyükmüş ki neredeyse gökyüzüne kadar uzanıyormuş. Dilencinin söylediğine göre büyülü değirmen bu kayanın arkasındaymış. Ancak Keloğlan dev kayaya yaklaştığında ağaçların arasından bir hırıltı sesi duymuş. Bu ses gittikçe büyüyen bir gürültüyle yankılanmaya başlamış. Aniden kayaların arasından devasa bir ejderha belirivermiş. Ejderha devasa bir yaratıkmış. Parlak pullarla kaplı, keskin dişleri ve alev saçan gözleriyle Keloğlan'a doğru bakıyormuş. Keloğlan devasa boyutlarına rağmen ejderhanın önünde geri adım atmamış. İçinde hafif bir korku yükselse de dilencinin ona verdiği ipucunu hatırlamış. Ejderha güzel şarkılardan nefret eder. Derin bir nefes almış ve cesurca melodik bir şarkı söylemeye başlamış. Keloğlan'ın sesi, ormanın karanlığını aydınlatan bir ışık gibi yankılanmış. İlk başta ejderha hiddetle kükremiş. Şarkıyı duymak onu daha da sinirlendirmiş ama Keloğlan şarkı söylemeye devam etmiş. Şarkının melodisi ormanın her köşesine yayılmış. Ejderha önce gözlerini kısmış, sonra adımları yavaşlamış. Şarkı o kadar neşeliymiş ki ejderhanın öfkesi giderek sönmüş ve dev yaratık yavaş yavaş yere çökmüş. Gözleri ağırlaşmış, büyük bedeni kas katı kesilmiş ve sonunda derin bir uykuya dalmış. Keloğlan, ejderhanın uykuya dalışını görünce rahat bir nefes almış. "Başardım," diye kendi kendine mırıldanmış ve sessizce ejderhanın yanından geçerek dev kayaya doğru ilerlemiş. Kayayı aşar aşmaz karşısına büyülü değirmen çıkmış. Değirmen, pırıl pırıl parlayan bir ışıkla çevriliymiş. Bu değirmen, sıradan değirmenlere hiç benzemiyormuş. Kendi kendine durmadan dönen, gökyüzüne kadar uzanan kollarıyla adeta bir mucizeymiş. Keloğlan, değirmenin başına gelince büyülenmiş gibi durmuş. Efsanenin gerçek olduğunu gözleriyle görmek onu hem heyecanlandırmış hem de derin bir hayranlık uyandırmış. Değirmen durmaksızın çalışıyor ve her dönüşünde torbalar dolusu un, ekmek, meyve ve sebze çıkarıyormuş. Keloğlan torbasını hemen açmış ve değirmenin yanında biriken yiyecekleri toplamaya başlamış. Ancak Keloğlan topladıkça aklından bir düşünce geçmeye başlamış. Değirmen o kadar çok yiyecek veriyormuş ki Keloğlan bu kadar fazlasına gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgulamış. Torbasını doldurduktan sonra bir an durmuş ve değirmenin büyüsünü kötüye kullanmaması gerektiğini hissetmiş. Yiyecekleri sadece kendi için almamalı, köydeki insanlarla da paylaşmalıymış. Bu düşünceyle Keloğlan sadece ihtiyacı kadarını almış ve geri kalanını orada bırakmış.
Kendisine yetebilecek kadarını aldıktan sonra derin bir minnettarlıkla değirmene teşekkür etmiş. Büyünü kötüye kullanmayacağım, ihtiyacı olan herkesle paylaşacağım demiş. Torbasını sırtına atmış ve geldiği yoldan geri dönmeye başlamış. Ejderha hala derin uykudaymış. Hiç kıpırdamadan yatıyormuş. Keloğlan sessizce ejderhanın yanından geçip ormanın derinliklerine geri yürümeye başlamış. İçindeki mutluluk artık sadece kendisini değil, tüm köyü kurtaracağına olan inancını daha da güçlendirmiş. Keloğlan köyüne dönerken kalbi sevgi ve umutla dolmuştu. Değirmeni bulmuş, ejderhayı alt etmiş ve şimdi ihtiyacı olan yiyecekleri köyüyle paylaşacakmış. Ormanın derinliklerinden çıktıkça içindeki sevinç büyümüş. O uzun, zorlu yolculuklar, ejderhayı aşmak ve büyülü değirmeni bulmak ona çok şey öğretmiş. Fakat şimdi köyüne geri dönerken yüreği mutlulukla dolup taşmış. Çünkü artık sadece kendisini değil, tüm köyü bu kıtlıktan kurtaracak yiyecekleri getiriyormuş. Köyün girişine vardığında güneş batmak üzereymiş. Evlerin bacalarından çıkan ince dumanlar köydeki yoksulluğu ve açlığı simgeliyormuş. İnsanlar umutsuz bir şekilde tarlalarına bakarken Keloğlan'ı görünce şaşkınlıkla irkilmişler. Yavaş yavaş herkes köy meydanına toplanmaya başlamış. Keloğlan'ın sırtındaki torba sanki mucizelerle doluymuş gibi parlıyormuş. Keloğlan'ın anası oğlunu görünce gözlerine inanamamış. "Oğlum!" diye bağırmış, gözleri dolarak ona doğru koşmuş. "Sen gerçekten o değirmeni mi buldun?" Keloğlan anasına sevgiyle bakarak torbasını açmış. İçinden un, ekmek, meyve ve sebzeler çıkarınca anası ağlamaya başlamış. "Allah'ım, bu nasıl bir mucize?" demiş. Köy halkı da şaşkınlık içinde toplanmış. Keloğlan torbasındaki yiyecekleri çıkardıkça herkes hayranlıkla bakıyormuş. Keloğlan topladığı yiyecekleri yalnızca kendi anasına vermekle kalmamış. Köydeki herkese dağıtmış. "Alın," demiş. "Bu değirmen sadece bana değil, hepimize yardım edecek. Karnımız doyacak, yeniden güç bulacağız." Köylüler Keloğlan'ın bu iyiliğini görünce ona hayran kalmışlar. Kısa sürede köydeki herkesin karnı doymuş, yüzlerde yeniden bir gülümseme belirmiş. Keloğlan'ın cesareti ve paylaşma ruhu sadece kendi evini değil, bütün köyü kurtarmış. Anası oğluna dönüp gözyaşları içinde, "Oğlum, sen hep iyi kalpliydin. Bu yüzden Allah da sana bu mucizeyi nasip etti. Senin temiz yüreğin sayesinde hepimiz kurtulduk," demiş. Keloğlansa başını eğmiş, mütevazı bir şekilde gülümsemiş. O, bu büyülü değirmenin sırrını kimseye açıklamamış. Çünkü değirmenin sadece iyi niyetli ve temiz kalplilere hizmet ettiğini anlamıştı. Keloğlan, torbasında kalan son yiyecekleri de dağıttıktan sonra köy halkına son bir öğüt vermiş. "Bu değirmen bize sadece ihtiyacımız kadarını verir. Fazlasını almaya çalışmak onu yok edebilir. İhtiyacımız kadarını alalım ve birbirimize destek olalım." Bu sözler köyde yankılandıkça herkes birbirine yardım etmeye başlamış. Keloğlan'ın getirdiği yiyecekler sayesinde köyde bir daha açlık yaşanmamış. Kısa süre sonra tarlalar yeniden yeşermeye başlamış, dereler yeniden akmış. Köyde barış ve huzur hüküm sürmüş. Keloğlan ise eski yaşamına geri dönmüş, her zamanki gibi anasıyla birlikte mütevazı bir hayat sürmeye devam etmiş. Ama köy halkı onu her zaman kahramanları olarak görmüş ve cesaretiyle, iyiliğiyle hep örnek almışlar. Gökten 3 elma düşmüş, biri Keloğlan'ın iyiliğine, biri dinleyenin kalbine, biri de bu masalın büyüsüne. Büyük bir krallığın görkemli sarayında cesur, neşeli ve bir o kadar da maceraperest bir prens yaşarmış. Prens altın duvarlarla çevrili, hizmetçilerin koşturduğu, sofraların hep dolu olduğu sarayda
hayatının en büyük sıkıntısını çekiyormuş. Sıkılmak. Saraydaki hayat ona hiç de heyecan vermiyormuş. Her gün aynı ritüeller, aynı yemekler, aynı yüzler. Oysa prensin hayali, macera dolu, heyecan verici bir yolculukmuş. Gönlünde yatan aslan, uzak diyarlara gitmek, bilinmeyen yerlerde keşifler yapmakmış. Bir gece prens çok garip bir rüya görmüş. Rüyasında gökyüzünde altın gibi parlayan, ışıl ışıl bir kuş uçuyormuş. Kuşun her kanat çırpışında etrafa altın tüyler dökülüyor, o tüyler yeryüzüne düşer düşmez her şey güzelleşiyormuş. Kuş, prensin gözlerinin içine bakarak ona bir şey fısıldamış. "Beni bul ve krallığının kaderini değiştir." Kuşun sesi hem gizemli hem de güven vericiymiş. Prens, bu kuşun peşinden gitmeye kararlı olduğunu hissetmiş. Sabah olduğunda, prens rüyanın etkisiyle hemen yatağından fırlamış. Koşarak babası kralın yanına gitmiş. "Baba, çok tuhaf bir rüya gördüm. Gökyüzünde parlayan bir altın kuş vardı. Bana onu bulmam gerektiğini söyledi," demiş heyecanla. Kral, oğlunu dikkatle dinlemiş ve derin bir nefes alarak konuşmaya başlamış. "Bu altın kuş, yıllardır krallığımızın efsanelerinde anlatılır. Söylenenlere göre bu kuşu bulmak ve onun sihrine erişmek, krallığın kaderini değiştirir. Fakat oğlum, bu kuşu bugüne kadar kimse bulamadı. Onu bulmak için çok zorlu yollardan geçmen, cesaretini ve kararlılığını kanıtlaman gerekecek." Prens, babasının sözlerinden etkilenmiş ama içinde bir o kadar da kararlılık hissetmiş. "Bu kuşu bulacağım baba, krallığımızın geleceğini kurtaracağım," diye yanıt vermiş. Kral, oğlunun bu cesaretine saygı duymuş ama ona bir dizi tavsiye vermeyi de ihmal etmemiş. Yolculuk sırasında karşılaşacağın tehlikeleri asla küçümseme. Cesaretini, dostluğunu ve zekanı iyi kullan. Altın kuşu bulabilmek için sadece güç değil, aynı zamanda bilgelik de gereklidir. Prens, babasından aldığı öğütlerle odasına dönmüş ve yolculuğa çıkmak için hazırlanmaya başlamış. Yanına sadık dostu olan atını almış, birkaç önemli eşyasını hazırlamış. Heybesine biraz yiyecek, su ve yolculuk sırasında ihtiyaç duyabileceği birkaç sihirli nesne koymuş. Saraydaki herkes prensin bu cesaretine hayran kalmış. Ama prens, macera dolu yolculuğu düşünmekten başka bir şey yapamıyormuş. Yüreği kıpır kıpır, içi heyecan doluymuş. Sonunda prens neşeli bir şekilde atına binmiş ve sarayın devasa kapısından çıkarken halkına el sallamış. "Altın kuşu bulacağım ve krallığımızın geleceğini kurtaracağım," diye bağırmış. Yolculuk başlıyormuş ve prensi büyük maceralar bekliyormuş. Böylece prens hem neşeli hem de cesaret dolu bir adımla yola koyulmuş. Her adımında rüyasında gördüğü o altın kuşu düşünüyormuş. Onu bulmak için her engeli aşacak, her zorluğa göğüs gerecekmiş. Çünkü o, altın kuşun krallığına getireceği mucizelere inanıyormuş. Macera dolu yolculuğu yeni başlıyormuş. Prens altın kuşu bulma yolculuğuna coşkuyla devam ederken bir sabah ormanın derinliklerine girmiş. Orman o kadar büyüleyiciymiş ki devasa ağaçlar gökyüzünü kapatmış, her yer mis gibi çiçek kokuyormuş. Ama aynı zamanda bu orman tehlikelerle dolu bir yermiş. Prens ilerledikçe yaprakların hışırtısından ve dalların kırılma seslerinden birinin onu izlediğini hissetmiş. Aniden önüne parlak turuncu tüylü, kurnaz bakışlı bir tilki çıkmış. Bu sıradan bir tilki değilmiş. Tilki başını hafifçe yana eğip prensle konuşmaya başlamış. "Merhaba genç prens, beni takip ettiğini fark ettim. Altın kuşun peşinde olduğunu biliyorum. Yardıma ihtiyacın olacak ama tabii ki bir bedeli var," demiş. Prens şaşkınlıkla tilkiye bakmış. "Konuşan bir tilki mi? Bu yolculuk giderek ilginçleşiyor," diye düşünmüş. Tilki zekasıyla ünlüymüş ve prensin bu zorlu yolculuğunda ona yardım edebileceğini söylüyormuş. Ancak tilkinin bir şartı varmış.
Benimle anlaşma yaparsan seninle altın kuşu bulana kadar kalırım. Ama her kararını benimle tartışacak. Aklına her geleni yapmayacaksın. Prens bu kurnaz tilkinin zekasına hayran kalmış ve teklifini kabul etmiş. "Peki," demiş prens. "Seninle bu yolculuk çok daha eğlenceli olacak gibi." Yola birlikte devam ederken prens ve tilki büyük bir ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Ormanın içinde dev bir ağaç, parıldayan yapraklarıyla onları karşılamış. Ağaç sihirliymiş ve ona dokunmak bile insanı bilgeleştiriyormuş. Ancak ağaç kolay kolay yol göstermezmiş. Ağaç prensin karşısına dikilip derin bir sesle konuşmaya başlamış. "Ey genç prens, eğer benden doğru yolu öğrenmek istiyorsan bir bilmecemi çözmelisin. Eğer cevabı bulamazsan sonsuza kadar bu ormanda kaybolursun." Prens bilmecelerden korkmazmış. Eğlenceli ruhuyla ve tilkinin yardımıyla bu zorluğu da eğlenceye dönüştürmeye karar vermiş. Ağaç derin bir nefes alıp bilmecesini sormuş. "Her sabah 4 ayağı, öğle vakti 2 ayağı, akşamse 3 ayağı olan nedir?" Prens önce biraz düşünmüş, sonra gülümseyerek cevabı bulmuş. "Bu insan olmalı. Bebekken 4 ayak üstünde emekleriz, büyüyünce 2 ayağımızla yürürüz ve yaşlanınca bir baston kullanırız." Ağaç, prensin cevabından etkilenmiş ve ona doğru yolu göstermiş. Prens ve tilki yolculuklarına devam ederken ormanın derinliklerinde küçük bir cüceyle karşılaşmışlar. Cüce, sırtında kocaman bir çanta taşırken neşeyle şarkı söylüyormuş. Prens, cüceye selam vermiş ve altın kuşu aradığını söylemiş. Cüce, "Altın kuşu bulmak mı? Bu zorlu bir iş. Ama ben sana yardım edebilirim," demiş. Çantasından parlayan bir harita çıkarıp prense uzatmış. "Bu harita seni altın kuşun saklandığı yere götürecek. Ama dikkatli ol, yolculuk boyunca birçok tuzak seni bekliyor." Prens, cüceye teşekkür edip haritayı almış ve yolculuğuna devam etmiş. Ancak işler giderek zorlaşmaya başlamış. Yol boyunca hırsızlar yollarını kesmiş, tehlikeli hayvanlar karşılarına çıkmış. Fakat her seferinde tilkinin zekası ve haritanın yardımıyla bu zorlukları aşmışlar. Tilki, hırsızları kandırıp onları yanlış yollara yönlendirmiş, prens ise karşılarına çıkan tuzakları atlatmış. Her şey eğlenceli ve heyecan dolu bir maceraya dönüşmüş. Ancak yolculuğun en zorlu kısmı büyük bir göle vardıklarında başlamış. Bu göl derin ve karanlıkmış. Gölün ortasında ise korkutucu bir ejderha uyuyormuş. Ejderha gölü koruyor ve kimsenin karşıya geçmesine izin vermiyormuş. Prens bu ejderha ile yüzleşmek zorunda olduğunu anlamış. Tilki, "Sakın korkma. Ejderhalar zekadan etkilenir. Eğer onunla doğru şekilde konuşursak belki bizi bırakır," demiş. Prens cesaretini toplayıp gölün ortasına gitmiş ve ejderhayı uyandırmış. Ejderha kocaman gözleriyle prense bakmış ve kükremiş. "Bu gölün koruyucusuyum. Kimse karşıya geçemez." Prens sakin bir sesle cevap vermiş. "Beni bırakman için savaşmamız gerekmez. Sana bir teklifim var. Eğer bana izin verirsen senin hikayeni tüm krallığa anlatacağım. Senin ne kadar güçlü ve bilge olduğunu herkes öğrenecek." Ejderha bu teklife şaşırmış ve düşünmüş. Kimsenin onun hikayesini dinlemediğini fark etmiş. Sonunda prensin teklifini kabul etmiş ve onlara gölün karşısına geçmeleri için izin vermiş. Prens ve tilki ejderha ile vedalaşıp yolculuklarına devam etmiş. Böylece prens altın kuşun saklandığı yere bir adım daha yaklaşmış. Yolculuğu boyunca dostluklar kurmuş, zorlukları eğlenceli bir şekilde aşmış ve her seferinde cesaretiyle önüne çıkan engelleri yenmiş. Şimdi ise
altın kuşu bulmak için son adımları atmaya hazırlanıyormuş. Prens, sonunda uzun ve macera dolu yolculuğunun sonuna yaklaşmıştı. Altın kuşun saklandığı yeri gösteren sihirli harita, onu görkemli bir dağın zirvesine götürmüştü. Dağ, bulutların arasına yükselen devasa bir yapıydı. Prens, gözlerini yukarı kaldırdıkça zirveyi görmeye çalışıyor ama bulutlardan ötürü göremiyordu. "İşte burası," dedi prens heyecanla. Yanındaki tilkiye dönüp gülümsedi. "Artık son adımlardayız." Tilki de prens kadar heyecanlıydı ama onun da aklında başka şeyler vardı. "Unutma," dedi bilgece bir tavırla. "Bu dağa tırmanmak kolay olmayacak. Altın kuşu bulmak için cesaret ve bilgelik gerekecek. Önümüzde son bir bilmece var. Hazır ol." Prens içindeki cesareti toplayarak dağa tırmanmaya başladı. Zirveye çıkmak gerçekten de çok zorluydu. Kayalar kaygandı, rüzgar sert esiyordu. Ama prens kararlılıkla her adımda ilerledi. Zirveye yaklaştığında önüne büyülü bir kapı çıktı. Kapı, altın kuşu koruyan sihirli güçler tarafından kapatılmıştı. Kapının üzerinde parıldayan harflerle bir bilmece yazıyordu. Altın kuşun kalbine ulaşmak isteyen, önce şu soruyu cevaplamalıdır. En büyük güç nedir? Herkesin elinde olup da az kişinin fark ettiği. Prens bir an duraksadı. Bu kolay bir soru değildi. Tilki sessizce yanında duruyor, ona bakarak ipucu vermiyordu. Prens, haritanın da yardımıyla düşündü. Altın kuş sadece cesur ve iyi kalpli birinin karşısına çıkardı. Prens, kalbinin sesini dinleyerek cevabı buldu. En büyük güç iyiliktir. Herkes iyiliğe sahiptir. Ama az kişi bu gücü kullanmayı başarır. Bunu söyler söylemez kapı aniden açıldı. Parıldayan ışıklar arasında altın kuş ortaya çıktı. Prens, bu kadar ihtişamlı bir kuş beklemiyordu. Kuşun tüyleri altın gibi parlıyor, her hareketi gökyüzündeki güneşi bile gölgede bırakıyordu. Kuş, prensin gözlerinin içine bakarak ona konuştu. "Senin cesaretin ve iyi kalpliliğin seni buraya kadar getirdi. Şimdi sana sihirli gücümü vereceğim. Ama unutma, bu güç sadece iyilikle kullanıldığında işe yarar. Kötülük için kullanırsan her şeyin sonu gelir." Prens, kuşun söylediklerini dikkatle dinledi. "Sana söz veriyorum," dedi. "Bu gücü sadece krallığımın iyiliği için kullanacağım. Halkımın mutluluğu ve refahı için." Altın kuş, sihirli gücünü prensin ellerine bıraktı. Prens, kuşu alıp sarayına geri döndü. Saraya vardığında halk onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Herkes, altın kuşun dönüşüyle birlikte krallığın geleceğinin parlak olacağını biliyordu. Kuşun sihirli gücü krallığa bolluk ve bereket getirmişti. Tarlalar yeşerdi, göller yeniden doldu, insanlar mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Kral, oğlunun bu cesaret dolu macerasını duyduğunda çok gururlandı. "Oğlum, sen sadece bir maceracı değil, aynı zamanda bilge bir lider oldun. Krallığımızı sana emanet ediyorum. Senin bilge kararlarınla krallığımız daha da güçlenecek." Prens, krallığın geleceğini şekillendirmeye başlamıştı. Halkına adil bir lider olmuş, altın kuşun gücünü sadece iyilik için kullanmıştı. Sarayda büyük bir kutlama yapıldı. Herkes prensi alkışlıyor, cesareti ve bilgece kararlarını kutluyordu. Prens, halkının sevgisiyle taçlandı ve hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Gökten 3 elma düştü. Biri cesur prensin başına, biri halkının mutluluğuna, biri de iyiliğin gücüne inananların kalbine. Geniş ovaları, yüksek dağları ve denizleri olan büyük bir krallık varmış.
Bu krallığın hükümdarı olan kral, adil ama biraz telaşlı bir adammış. Kızını dünyalar kadar severmiş ama bir gün başına kötü bir şey gelmiş. Kralın güzel kızı, efsanelere konu olan Kaf Dağı'ndaki dev yaratıklar tarafından kaçırılmış. Kral bu durumu duyunca deliye dönmüş, hemen sarayın dört bir yanına haber göndermiş. Kızımı kim kurtarırsa ona sonsuz zenginlik ve sarayın en değerli hazine sandığını vereceğim demiş. Bu haberi duyan pek çok cesur savaşçı, maceracı ve delikanlı Kaf Dağı'na gitmeyi denemiş ama kimse geri dönememiş. Tam bu sırada krallığın biraz çılgın ama cesur bir kahramanı olan Emir saraya girmiş. Bu iş tam benlik demiş kendi kendine. Kaf Dağı'nın tehlikeli yaratıkları mı? Peki ya dev bir ödül? Emir'in kalbi macera dolu bir şekilde atmaya başlamış. Hayatının fırsatı önüne gelmişti. Hemen kralın karşısına çıkıp, "Ben bu görevi kabul ediyorum. Kızınızı kurtarıp buraya geri getireceğim." demiş. Kral şaşkın bir şekilde Emir'e bakmış. "Kaf Dağı'na giden daha geri dönmedi. Emin misin?" diye sormuş. Ama Emir gözünü bile kırpmamış. "Evet, bu macera tam bana göre." diye cevap vermiş. Cesur Emir, Kaf Dağı'na gitmek için hazırlıklarına başlamış. Herkes ona delilikle karışık bir cesaretle bakıyormuş. "Kaf Dağı'na gitmek mi? Sen gerçekten kafayı mı yedin?" demişler. Ama Emir kimseyi umursamıyormuş. Onun için bu sadece bir macera değil, hayatının fırsatıymış. Yanına biraz yiyecek, birkaç tuhaf icat ve her zamanki gibi uçmayı bilen komik papağanını almış. Bu papağan parlak mavi tüyleriyle tam bir şakacıymış. Her an yaptığı esprilerle Emir'i güldürür. Aynı zamanda sıkıştığı anlarda hayatını kurtarırmış. Papağanı Emir'in yanında olduğu için kendini daha güçlü hissediyormuş. Sabahın erken saatlerinde Emir yolculuğuna başlamış. Yol boyunca halk onun arkasından bakıp şaşkınlıkla fısıldaşıyormuş. Emir, yolculuğun tehlikelerle dolu olduğunu biliyormuş. Ama onun korku diye bir şeyi yokmuş. Aklında sadece Kaf Dağı'nın zirvesine ulaşmak ve kralın kızını kurtarmak varmış. Yolculuğun ilk birkaç günü kolay geçmiş. Emir, dağların eteklerine kadar sorunsuz bir şekilde ilerlemiş. Ancak karşısına devasa bir uçurum çıkmış. Uçurum o kadar derinmiş ki aşağısı görünmüyormuş. Emir bu uçurumu nasıl geçeceğini düşünürken omzundaki papağan konuşmuş. "Merak etme Emir, bir fikrim var. Eğer yeterince hızlı koşarsan rüzgar seni uçurur." demiş. Emir papağanın bu çılgın önerisini duyunca kahkahalarla gülmeye başlamış. "Rüzgar mı beni uçuracak? Bunu ciddi söylüyor olamazsın." diye cevap vermiş. Ancak papağan ısrar etmiş, "Yapabilirsin, denemekten ne çıkar?" demiş. Emir başka çaresi olmadığını fark edince içindeki cesareti toplayıp denemeye karar vermiş. Emir önce geri çekilmiş, derin bir nefes almış ve sonra var gücüyle uçuruma doğru koşmaya başlamış. Koştukça rüzgar yüzüne çarpıyor, ayaklarının altındaki toprak kayıyormuş. Uçuruma yaklaştığında hızını arttırmış ve kendini bir anda boşluğa bırakmış. Ama işler hiç de beklediği gibi gitmemiş. Rüzgar onu uçurmak yerine aşağıya doğru çekmeye başlamış. Emir havada dönerek yere çakılacağını düşünürken çantasından bir şeyin düştüğünü fark etmiş. Devasa bir paraşüt. Çantasına koyduğu tuhaf icatlardan biri olan bu paraşüt açılmış ve Emir'i havada tutmaya başlamış. Bir dizi şapşal hatanın ardından Emir sonunda uçurumun diğer tarafına yumuşak bir şekilde inmiş. Emir yere yuvarlanarak inmiş ama hayatta kalmayı başarmıştı. Papağan onun omzuna konup kahkahalarla gülmeye başlamış. "Sana demiştim, koşarsan rüzgar seni uçurur. Tabii biraz farklı oldu ama olsun." demiş şakacı bir tavırla. Emir başını iki yana sallayıp gülümsemiş. "Bir daha seni dinlemeden önce 2 kez düşüneceğim." demiş. Ama işin doğrusu bu çılgınca plan işe yaramıştı. Emir ilk büyük tehlikeyi atlatmış ama yolculuğun daha başındaymış.
Kaf Dağı'na gitmek için daha birçok engeli aşması gerekiyordu ve onu bekleyen maceraların neler olacağını hiç bilmiyordu. Ancak her ne olursa olsun, Emir'in cesareti ve neşesi asla sönmeyecek gibi görünüyordu. Ve böylece Emir, Kaf Dağı'na giden yolda eğlenceli ve tehlikeli macerasına devam etmiş. Emir, devasa uçurumu aştıktan sonra Kaf Dağı'na iyice yaklaşmıştı. Ancak ne kadar ilerlerse yol o kadar tuhaf ve garip bir hal almaya başlamıştı. Dağın etrafında devasa örümcekler, uçan kurbağalar ve hatta konuşan ağaçlar vardı. Emir, bu yaratıkların nereden geldiğini anlamaya çalışırken papağan omzuna konmuş ve kıkırdamaya başlamıştı. Aman Emir, burada işler iyice karışık. Bu dev örümcekler hiç de dost canlısı görünmüyor. Tam o sırada devasa bir örümcek Emir'i fark etmiş ve hızla ona doğru gelmeye başlamıştı. Örümcek o kadar büyüktü ki ayak sesleri yerin titremesine neden oluyordu. Emir, o korkunç yaratığın üzerine doğru geldiğini görünce paniklemişti. Kaçmaya başlamıştı. Ama örümcek o kadar hızlıydı ki kısa sürede Emir'i yakalamak üzereydi. "Ne yapacağız, ne yapacağız?" diye bağırmıştı Emir. Papağan her zamanki gibi sakin bir şekilde bir çözüm bulmuştu. "Bir fikrim var," demişti. Emir heyecanla cevap vermişti. "Çabuk söyle, bu örümcek beni yiyecek." Papağan gözlerini devirmiş ve en tuhaf planını önermişti. "Dans et." Emir duyduklarına inanamamıştı. "Ne? Dans mı edeyim? Şu an ciddisin değil mi?" diye şaşkınlıkla bağırmıştı. Ama papağan ısrar etmişti. "Evet, örümcekler ritmik hareketlere duyarlıdır. Onun dikkatini dağıtabilirsin." Emir çaresizce papağanı dinlemişti. Kollarını iki yana açıp garip hareketler yapmaya başlamıştı. Bir sağa, bir sola dönerken ayaklarını yere vuruyor, elinden gelen en saçma dansı yapıyordu. Dev örümcek bu sahneyi görünce bir anda duraksamıştı. Şaşkın gözlerle Emir'e bakıyor, ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra örümcek başını sallayıp geri dönmüş ve ormanın derinliklerinde kaybolmuştu. Emir nefes nefese kalmıştı ama gülmeden edememişti. "İnanamıyorum, dans ederek kurtulduk." Papağan ise kahkahalarla gülmeye başlamıştı. "Sana demiştim, her zaman işe yarar." Emir başını sallamış, "Bir daha bana böyle fikirlerle gelme," demişti ama gülümsemesini de engelleyememişti. Yolculuğuna devam eden Emir, daha tuhaf yaratıklarla karşılaşmaya başlamıştı. Kaf Dağı'nın eteklerinde yürürken birden karşısına sevimli ama devasa bir hamster çıkmıştı. Hamster neredeyse bir deve büyüklüğündeydi ama o kadar sevimli görünüyordu ki Emir onun tehlikeli olamayacağını düşünmüştü. Hamster Emir'e doğru yürüyüp konuşmaya başlamıştı. "Merhaba, kayboldum ve eve geri dönmek istiyorum. Yardım edebilir misin?" Emir bu sevimli devle konuşmaya başlamıştı. Meğerse hamster, Kaf Dağı'nın derinliklerinde kaybolmuş bir gezginmiş. Emir bu büyük dostunu yanına almış ve birlikte yola devam etmeye karar vermişlerdi. Hamster o kadar büyük ve güçlüydü ki Emir'le birlikte hızla Kaf Dağı'na doğru ilerleyebiliyordu. Yolculuk ilerledikçe işler daha da tuhaflaşmıştı. Konuşan ağaçlar, uçan kurbağalar ve tuhaf yaratıklar Emir'in karşısına çıkıyordu. Ancak hamster ve papağanın yardımıyla Emir her engeli aşmayı başarmıştı. Kaf Dağı'nın zirvesine vardıklarında Emir nihayet en büyük tehlikeyle yüzleşecekti. Kralın kızını kaçıran dev yaratık. Emir sonunda Kaf Dağı'nın zirvesinde dev yaratıkla yüz yüze gelmişti. Yaratık o kadar korkutucu görünüyordu ki Emir bir an geri adım atmak istemişti. Büyük, kocaman dişler, devasa eller ve korkutucu bir kükreme. Emir'in aklındaki tek düşünce bu yaratığı yenmek olmuştu. Kılıcını çekmiş, yaratığa doğru ilerlerken prenses aniden araya girmişti. "Dur Emir, savaşmana gerek yok," diye seslenmişti prenses.
Emir şaşkınlıkla prensesin söylediklerine kulak vermişti. Prenses, yaratığın aslında o kadar da korkunç olmadığını, sadece bir lanet yüzünden bu hale geldiğini anlatmıştı. Bu yaratık aslında huysuz bir büyücü tarafından lanetlendi. Ama asıl mesele şu ki, bu yaratık benim kontrol edebileceğim bir güce sahip. Emir, duyduklarına inanamayarak prensesin gözlerine bakmıştı. "Sen yaratığı kontrol edebiliyorsun," diye sormuştu. Prenses başını sallamış ve devam etmişti. "Evet, doğuştan gelen bir yeteneğim var. Bu dev yaratığı kontrol edebiliyorum. Ama büyücü bu yeteneğimi keşfedip beni buraya hapsetti. Aslında kurtarılmaya ihtiyacım yoktu. Sadece bu lanetten kurtulmam gerekiyor." Emir şaşkınlıkla başını sallamıştı. "Yani yaratık kötü biri değil, sadece bir büyünün kurbanı. Peki bu durumu nasıl çözeceğiz?" Prenses, yaratığın tamamen etkisiz hale getirilebilmesi için sihrini kontrol altına alması gerektiğini söylemişti. "Eğer birlikte çalışırsak bu büyüyü bozabiliriz," demişti. Emir, prensesin planına inanmış ve hemen harekete geçmişlerdi. Ancak işler tahmin ettiklerinden çok daha zor olmuştu. Yaratık, prensesin onu kontrol etmesine direnmişti. Bu sırada papağan devreye girip her zamanki gibi saçma bir fikirle ortaya çıkmıştı. "Dans etsek mi yine? Bu sefer belki işe yarar." Emir ise gülerek cevap vermişti. "Bu sefer dansla olmaz dostum." Prenses, yaratığı etkisiz hale getirmek için sihirli bir söz söylemiş, Emir ise yaratığın dikkatini dağıtmak için yaratığın etrafında koşup komik hareketler yapmaya başlamıştı. Papağan da boş durmamış, yüksek sesle saçma sapan şarkılar söylemeye başlamıştı. Bu sırada yaratık şaşırmış, kontrolünü kaybetmeye başlamıştı. Prensesin büyüsü yaratığın üzerinde etkili olmuş ve sonunda yaratık huysuz bir büyücünün kontrolünden kurtulmuştu. Yaratık eski haline dönmüş ve devasa boyutları küçülmeye başlamıştı. Yavaş yavaş bir zamanlar sıradan bir adam olan haline geri dönmüştü. Emir olan biteni izlerken ağzı açık kalmıştı. Demek ki bu kadar basitti. Lanetten kurtulunca her şey normale döndü. Prenses büyüyü kontrol altına aldıktan sonra yaratık ona teşekkür etmişti. "Teşekkür ederim prenses. Yıllarca bu lanetin altında hapis kaldım. Senin sayende özgürlüğüme kavuştum." Emir ise prensesin bu kadar güçlü olduğunu öğrendiği için şaşkındı. "Sanırım asıl kahraman sensin," demişti gülümseyerek. Sonunda yaratık etkisiz hale gelmişti ve prensesin büyü gücü sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu. Prenses aslında kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını, sadece büyüden kurtulmak istediğini Emir'e açıklamıştı. Emir ise bu maceradan sadece zenginlik ve hazineler değil, hayatı boyunca anlatacağı bir sürü eğlenceli anı kazanmıştı. Prenses ve Emir krallığa geri dönerken yolları yine kahkahalarla doluydu. Papağan ise maceranın en saçma yönlerini anlatıp herkesi güldürmeye devam ediyordu. Krallığa vardıklarında kral büyük bir coşkuyla onları karşılamış ve Emir'e söz verdiği gibi sonsuz zenginlik ve sarayın en değerli hazine sandığını vermişti. Ama Emir için en büyük hazine bu macera boyunca kazandığı dostluklar ve yaşadığı komik anılar olmuştu. Ve böylece Emir ve prenses mutlu bir şekilde krallıklarına geri dönmüş, yaratıksa huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştı. Bu macera hayat boyu unutulmayacak bir serüven olarak hafızalarda kalmıştı.